Koma Antik Kenti'ndeyiz. Burası zeytinyağı işliğinin olduğu bir çiftlik aslında. Antik Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar var burada. Antalya'da da çok fazla bilinmeyen yerlerden bir tanesi. Burayı keşfettiğimiz için mutluyuz. Daha önce de gelip burada çekim yapmıştık ama drone'umuzu düşürdüğümüz için çekime devam edemedik. Burası Antalya Varsak'ta bir tepelik üzerine kurulmuş. Yazıtlarda zeytinyağı çiftliği olarak geçiyormuş. Perge'nin maddi kaynaklarının büyük kısmı aslında buradan taşınıyormuş. Ve döşeme altından geçen antik yoldan da Perge'ye buradan gelen ürünler, sıkılan zeytinyağları iletiliyormuş. Antalya'da hala zeytinyağı üretimi de önemli bir yer tutmakta. Bu nedenle de buranın bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir Antalyalı çift olarak da burayı size tanıtmak istiyoruz. Evet, o dönemde zeytinyağını taşlardan, yani taşlarla ezerek sıkıyorlarmış. Şimdi birazdan o taşları, o tekneleri göstereceğiz. Hadi hep beraber şimdi onları görelim. Hep beraber keşfedelim. Şimdi zeytinyağı işliklerinden birisine gireceğiz. Burası en sağlam kalan bölüm. Evet, burada kemerli bir kapı var. Biraz önce görmüştünüz resimde o dönemin için nasıl yapıldığını. Şimdi onun kalıntılarını burada görebiliyoruz. Bakın taş, tırtıklı taşlar burada özellikle kenarları tırtıklanmış. Kenarı da bu şekilde oyulmuş ki sıvı daha kolay aksın diye. Bir diğer büyük taş görebiliyorsunuz. Bunun ortası delik. Yine aynı şekilde tam buralar kırılmış. Burada muhtemelen 2 tane zeytinyağı bölümü vardı. Birisi bu bölüm, diğeri buradaki taş sökülmüş. Şöyle görebilirsiniz. Onun da ön kısmındaki havuzu duruyor. 2 bölüm şeklinde. En sağlam kalan bölümü burası. Üzerindeki taşlar da şunlar sanırım. Evet, değirmen taşları. Bunlar gibi üst üste yığılıyor ki muhtemelen bastırdıkça da zeytini ezerek yağını akıtıyorlar. Günümüzde de zaten buna benzer teknoloji kullanılıyor hala. Oradaki işliklerin olduğu kısımdan çıktık ve yoldan yürüyoruz. Bu yolun sonunda da bu antik çiftliğin işte kilisesi, hamamı vesaire var. Onlar da güzel yapılar. Onları görmeye gidiyoruz. Evet, sütunlar görünüyor. Burada kuyu var. Su kuyusu herhalde. Evet, burada kuyular var. Yani her binanın, hemen hemen her binanın önünde bu kuyulardan var.
Muhtemelen su kuyusu herhalde. Yani bunun içi görünüyor mu? Tam Bilemiyorum şu an. gözükmüyor. Yani Ahmet Fatih su kuyusu olduğunu düşünüyor. Ben de zeytinyağı için ya da zeytin için olabileceğini düşünüyorum bu kuyuların. Tam olarak da bu kuyularla ilgili bir bilgi bulamadık. O köşesi de mi kuyu? Yok, kuyu değil de. Şunlar dikkatimi çekti. Bak pencere değişik. Burada bir şeyler var da sökülmüş de olabilir. Hani Evet. heykel benzeri bir şey, bak aynısı orada da var. Evet. Muhtemelen sökülmüş olabilir, o heykel gibi bir şey. Evet, eğer kilisenin şapeli ya kilise gibi bir yerse. Benzer bir şeyler. Şurada da bir kısmı var böyle. Evet, kuyuların üstünde hep böyle kapak var ama yine de açık, çoğu açık durum. Yani bunlar da var ama bazıları da açık durumda ve tehlike arz ediyor açıkçası. I know you're out there somewhere. I know you're out there. I hope you're out there somewhere. I know you're out there somewhere. I know you're out there. I hope you're out there somewhere. Evet, şu yapı gerçekten çok güzel. Ama bu yapıların desteklenmesi lazım. Çünkü çok fazla yağmur yağıyor. Ne kadar güzel yapılmış, kemeri bir koymuş var. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şuradaki de öyle. İçerisini kazmışlar ama burada kalmış. Burada çöp. Evet, maalesef çöp atmışlar. Baksana, burası Yani burada ahşap herhangi bir yapılmış. koruma da yok. Bak, içerisini görebilirsin. Yaklaş. Bak, yukarının kapatılış şekline. Evet, çok güzel bir kubbe yapılmış. Kolay bir teknik değil onu yapmak. Hem de yani normal bir sıva değil bunların kullandığı. Harç olarak da farklı. Evet. Yani buralardaki taş yapısı da çok sağlam taşlar değil. Kullanılan taşlar ama ona rağmen çok güzel ayakta kalmış. Belediye de burada bir çalışma yapmış turizme kazandırmak için ama yarım kalmış sanırım. Şu şekilde tamamını da görüyoruz. Yapının diğer taraftan olan şekli. Bu yapının sıvalarının üzerinde böyle beşgen tarzı çizikler varmış. Ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama.
Baton Koma Antik Kenti gezimiz bu şekildeydi. Biz burayı size tanıtmaktan çok mutlu olduk. Ve ayrıca burayı çok sevdik. Sık sık gelebileceğimiz de bir lokasyonda, Antalya merkeze yakın olduğu için. Antalya'ya gelip de burayı görmek isteyenler için navigasyonda bulunabilir. Varsak tarafına gelirseniz Varsak bölümünün üzerindeki tepede yolun çok az bir kısmı stabilize ama araç, otomobil rahatça çıkabilir. Evet, bol oksijen alabileceğiniz, manzara izleyebileceğiniz güzel bir konumda bulunuyor. Görmenizi tavsiye ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve aynı zamanda da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.